Hayat herkese eşit davranmaz. Bu söz son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler olan Mustafa Başaran'ın namı diğer Kadıköy Boğası'nın yaşam öyküsünü özetleyen nitelikte. Henüz çocukken hayatının sert yüzüyle karşılaşan Mustafa yılmadan mücadelesini sürdürdü ve sonunda milyonların tanıdığı, sevdiği bir isim haline geldi. Onun hikayesi zorlu bir çocukluğun, bitmeyen bir Fenerbahçe sevdasının ve yürek burkan bir aşkın iç içe geçtiği bir hikaye. Şimdi Mustafa Başaran'ın dramatik hayat yolculuğuna birlikte bakalım. Last Story Bender'a hoş geldiniz. Mustafa Başaran 1998 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olsa da o kendisini Adanalı olarak görüyor ve Şanlıurfalı olma fikrine de hiç tahammülü yok. Mustafa daha bebekken talihsiz bir sağlık problemi yaşıyor. Henüz 3 yaşındayken geçirdiği ağır bir havale minik Mustafa'nın bedeninde ağır izler bırakıyor. Bu ateşli havale nöbeti sinir sistemine zarar vererek onda kalıcı bir engel oluşmasına neden oluyor. Hayatın darbeleri bununla da sınırlı kalmıyor. Yine çok küçük yaşlarda yüksekten düşerek ciddi şekilde yaralanıyor. Sinir sistemindeki hasar artıyor ve bir gözünde %15 görme kaybı meydana geliyor. Bu sağlık sorunları Mustafa'nın gelişimini ve sosyal hayatını derinden etkiledi. Konuşması ve davranışları yaşıtlarından farklıydı. Zaman zaman istem dışı sinirli çıkışlar ve takıntılı tavırlar sergiliyordu. Oyun bilgisayarda? Oyun bilgisayarı. Ya masa bilgisayar? Masaüstü bilgisayar. Yani yeni kasada CD yeri de var, USB de var. Yeni kasada CD yeri de var. USB giriş yeri de var. Öyle değil mi Mehmet Ali abi? Okul çağına geldiğinde de hayat onun için hiç kolay olmadı. Ne yazık ki akran zorbalığıyla karşı karşıya kaldı. Arkadaşları tarafından dışlandı ve alay konusu oldu. Okula gitti. Okulda biraz çocuklar... Mehmet Ali abi, ezgiyle anlamadığı kadarına. O ortamanda. Nasıl burada işte çok dalga geçildiği için psikolojik ben bırakmak zorunda kaldım. Gitmedi. Çok üstüne gidildi. Derslerinde başarılı olmasa da Mustafa'nın içinde bitmek bilmeyen bir enerji ve sevgi kaynağı vardı. Bu da kalbinde yeşeren Fenerbahçe aşkı. Onun için hayatın acımasızlıklarına direnmenin yolu sarı lacivert renklere tutunmak oldu. Fenerbahçe sevgisi ona kendini ifade edebileceği ve mutlu olabileceği bir alan sundu. Maç yayınlarını heyecanla takip ediyor, takımının her golünde çocukça bir coşkuyla bağırıyordu. Ailesi ve yakınları da onun bu tutkusunu destekleyerek mutlu olmasını sağlıyordu. Zaman içinde Fenerbahçe Mustafa için sadece bir takım değil, hayata tutunduğu güçlü bir dal haline geldi. İlerleyen yıllarda Mustafa ve ailesi Fenerbahçe'nin mabedi Kadıköy'e daha yakın bir hayat kurdu. Fenerbahçe'nin yenilgilerinde gözyaşı döken ve galibiyetlerinde boğazı yırtılırcasına tezahürat yapan Mustafa, tribün kültürünü iliklerine kadar yaşıyor. Kendine özgü sloganı ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle çevresindekilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Gelelim lakabına. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykeli Mustafa'nın kaderinde ayrı bir yer tutuyor. Fenerbahçe taraftarlarının maç sonlarında buluşup kutlamalar yaptığı, marşlar söylediği altı yoldaki bu heykelin çevresi Mustafa'nın doğal sahnesi haline geldi. Boğa heykeliyle özdeşleşen Mustafa, taraftar coşkusunu etkili bir üslupla birleştirerek kısa sürede sosyal medyada fenomen haline geldi. Kendisi de bu lakabı benimseyerek Kadıköy Boğası unvanını gururla taşıdı. Özellikle TikTok ve Instagram üzerinden yaptığı tezahürat videoları genç taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. Kameraya dönüp Fenerbahçe maçları söyleyen, gol sevinçlerini abartılı hareketlerle kutlayan Mustafa'nın videoları viral olmaya başladı. Kimi zaman yüzünde boyası, elinde bayrağıyla Kadıköy sokaklarında "Yaşa Fenerbahçe" diye haykırdığı anlar binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Onun saf enerjisi ve içtenliği herkesin yüzünde tebessüm oluşturuyordu. Hikayeye kısa bir ara. Siz de ünlü markaların ve kişilerin dünyaya nasıl yön verdiğini, yükselişlerini ve düşüşlerini, perde arkasındakileri ya da karanlık hikayelerini merak ediyorsanız videolarımıza göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Mustafa'nın ünü arttıkça bu durum Fenerbahçe yönetiminin de dikkatini çekti. Bazı müsabakalarda Mustafa'yı maçlara davet ettiler ve Mustafa büyük hayallerinden birini gerçekleştirmiş olarak tarihsiz bir mutluluk yaşadı. Bir zamanlar dışlanan bu genç adamın şimdi on binlerin önünde onore edilmesi azminin ve sevgisinin en büyük ödülüydü. Mustafa'nın hayatındaki en dokunaklı hikayelerden biri de dillere destan Rabia aşkı oldu. Sosyal medyada Mustafa'yı takip edenler onun videolarında sık sık "Nişanlım Rabia" diye birinden bahsettiğini duyuyordu.
uyuyorlardı. Mustafa sanki hayatında biri varmış ve evlilik planları yapıyormuş gibi konuşuyordu. Israrla 2030 yılında evleneceğini söylüyordu. Bu durum birçok kişinin kafasını karıştırdı. Gerçekten Rabia diye biri var mıydı yoksa Mustafa'nın bir hayal ürünü müydü? İşin aslı Mustafa'nın saf kalbinde filizlenen bu aşk hikayesinin kökleri çocukluk yıllarına dayanıyordu. Rabia Mustafa'nın uzak bir akrabasıydı. Yaklaşık 10 yıl önce onları ziyarete geldiklerinde küçük bir espri her şeyi başlatmıştı. Mustafa'nın anneannesi o gün şakayla karışık Rabia'yı sana verelim deyiverdi. Bu masum aile şakası belki orada gülüşmelerle geçiştirildi. Ama Mustafa bu sözü ciddiye aldı. Aile büyükleri ise Mustafa'nın bu takıntısını yatıştırmak ve zamanı da ileriye atmak için tamam 2030 yılında evlenirsiniz dedi. Mustafa 2030 yılında evleneceğiz düşüncesine öyle inanıp sarıldı ki o yılların hayalini kurarak yaşamaya başladı. Sosyal medya kullanıcılarının Rabia gerçek mi sorusunu tartışmaya başladığı sırada genç bir kadın sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak bu merak perdesini araladı. Bu sözlerle anlaşıldı ki Rabia gerçek bir kişi olsa da nişanlılık dediği durum Mustafa'nın temiz, saf hayal gücünün bir ürünüydü. Hikayenin ortaya çıkmasıyla Mustafa'nın saf kalbindeki bu aşk milyonların yüreğine dokundu. Sosyal medyada birçok kişi bunu temiz ve saf aşk olarak nitelendirdi. Kimi bu durumu romantik bulup gözyaşlarını tutamadığını yazdı, kimi de Mustafa'nın saf dürüstlüğünü övdü. 2025 yılının bahar aylarında Mustafa'nın isminden bahsettiren başka olaylar da yaşandı. Fenerbahçe'nin kritik bir maçının ardından zafer sarhoşu Mustafa 6 yolda bir bakkalla sözlü bir tartışmaya girdi. Maç sonu coşkusuyla yaşanan bu hararetli tartışma sosyal medyada hızla yayıldı. Herhangi bir fiziki kavga ya da müdahale olmamasına rağmen Kadıköy Boğası bakkal olayı olarak servis edilen bu görüntüler kısa sürede milyonlara ulaştı. Ne oldu Ramaz abi? Ne oldu? Ata gidiyor ne oldu? Testo Taylan'la çektiği videolarda ününe ün kattı. Tabi şunu belirtmek gerekiyor ki Testo Taylan bu videolarda Mustafa'nın özel hayatıyla ilgili birçok şeyi açıkladı. Hatta Mustafa'nın altına kaçırdığı bir videoyu dahi sansürsüz bir şekilde yayınladı. İşin kötü tarafı Mustafa'nın bu videoların yayınlanmasına rızası yoktu ve video içerisinde bunu açık bir şekilde belirtti. Tüm bunlar Testo Taylan'ın Mustafa'nın iyi niyetini ve yaşadığı zorlukları kendi çıkarları için kullandığı iddialarını gündeme getirdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Sizce Mustafa gibi bir bireyin özel anlarının bu kadar didik didik edilmesi ve sosyal medyada paylaşılması doğru mu? Cevaplarınızı bekliyorum. Biz hikayemize devam edelim. Tüm bu yaşananlar başlangıçta Mustafa'ya karşı mesafeli duran veya onu sadece bir eğlence figürü olarak gören insanların fikirlerini değiştirmeye başladı. İlk zamanlar onu taklit eden ve tiye alan videolar yaygınlaşsa da Mustafa'nın gerçek hikayesini öğrenen herkesin şurasında bir sızı oluştu. Artık insanlar Kadıköy Boğası denildiğinde sadece esprili videolar ve tezahüratlar yerine bunların arkasındaki koca yürekli insanı da görür oldu. Mustafa'ya destek mesajları yağmaya başladı. Önceden onu güldüren biri sanıyorduk. Meğer ağlatan bir hayatı varmış diyerek kullanıcılar pişmanlıklarını dile getirdi. Hatta bence Mustafa'nın hikayesi toplumda empati ve farkındalık adına bir uyanışa da vesile oldu. Bugün Mustafa 28 yaşında bir yetişkin olarak hayatına devam ediyor. İstanbul Kadıköy'de ailesiyle mütevazi bir hayat sürerken bir yandan da sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Onları hem güldürmeye hem de duygulandırmaya devam ediyor. Resmi bir mesleği yok. Geçimini büyük ölçüde ürettiği içeriklerden kazanıyor. Günlük hayatında ise abisinin ahşap atölyesinde ustanın yanında çalışarak el işleri öğreniyor. İçinde taşıdığı o sönmez enerjiyi yine en iyi bildiği şekilde tezahüratlarla ve videolarla ortaya koyuyor. Mustafa yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen hayata küsmemiş biri. Onun öyküsünde hüzün kadar umut da var. Hayat belki herkese eşit davranmıyor ama sevgi ve destekle aşılamayacak engel ve iyileşemeyecek yara yok. Bu özel gencin yolculuğu da sevenlerinin desteğiyle daha nice güzel anılara sahne olacak gibi duruyor. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, bir hype puanı vermeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.